Bugün bu motosikletin fren hidroliklerini değiştireceğiz. Yalnız fren hidroliklerini değiştirirken sadece bir bakım yapmayacağız. Aslında burada fren hidroliklerinin neden zamanla bozulduğunu da anlatacağız. Çünkü fren performansı zamanla balata bitmeden önce fren hidroliğinden dolayı azalmaya başlar. Fren hidrolik sıvılarımızı belirli bir rutinle, belirli bir zamanla değiştirmemiz gerekiyor. Bu motosikletin de şu an 2. senesi ve şimdiye kadar hiç fren hidroliği değişmedi. 15.000 kilometreyi geçti. Ben de zamanı geldiğini düşündüğüm için fren hidroliğini değiştireceğim. Bu işlemleri yaparken de benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hadi bakalım başlayalım, neler yapacakmışız görelim. Videoya geçmeden önce bu tarz uygulamaları yapmak kesinlikle profesyonel bilgi ve beceri istiyor. Yani şöyle söyleyeyim size, eğer yaptığınız şeyden emin değilseniz kesinlikle yapmayın. Bu uygulamaları yaparken neler lazım olacak? Kısaca onları bir söyleyeyim. Ondan sonra da zaten işleme geçeceğiz. Öncelikle kullanacağımız fren hidroliği DOT 3, DOT 4 ya da motosikletimiz hangi DOT seviyesini destekliyorsa ona göre bir ürün almamız gerekiyor ve ürün kesinlikle kapağı açılmamış olmak zorunda. Buna zaten birazdan videoda değineceğiz nedenini. Şişe alıyoruz. Bu da çıkan artık kirli fren hidroliklerimizi içine koyuyoruz. Bunları kesinlikle lavaboya dökmeyin. Boşu boşuna sularımızı kirletmeyin. Fren test cihazım var. Hidrolik kapaklarını açtıktan sonra bakacağız. Fren hidrolik sıvılarımızın içerisinde ne kadar nem varmış onu görmüş olacağız. Yanıma biraz kağıt bant aldım. Kağıt bant alma nedenim, işte bu işlemleri yaparken kağıt bantla etrafı kapatacağım. Yeteri kadar temizlik bezi ve ürün yerleştirmesi olmasın ama ıslak mendil. Motosikletinizin fren rezervuarının vidalarına uygun yıldız tornavida, 8 mm açık ağız anahtar. Açık ağız olmasının nedenini zaten videoda göreceksiniz. Bir adet yan keski, plastik kelepçelerimiz var. Bunları da niye kullandığımı zaten göreceksiniz. Bir adet 60 mililitrelik şırıngamız var ve de olmazsa olmaz akvaryum hava hortumu veya serum hortumu. Üst rezervuarı sökmeden önce fren hidroliklerinin hidroskopik bir sıvı olduğunu belirtmek isterim. Hidroskopik sıvı ne demektir? Yani havadaki ve bulunduğu ortamdaki nemi çeker. Yani biz bu kapağı açtığımız anda başlar. Hatta hidrolik sıvısını dökmeden önce bu kapağı açtığımız anda artık bu havayla temas etmeye başlıyor. Havayla ne kadar çok temas ederse o kadar fazla da havadaki nemi çeker. İçerisinde su biriktirir ve bunda da fren performansımızı düşürür. Neden? Çünkü biz frene bastığımız zaman buradaki sıkışan sıvı kaliperimizi ittirmeye yarıyor. Ve bunun da bir kaynama noktası var. Bu kaynama noktaları da aslında yüksek dereceler. Ama içerisine bir nem çekerek, içerisine bir sıvı biriktirerek biz bu kaynama noktasını düşürüyoruz. Kaynama noktasını düşürdüğümüzde içerisinde ne oluyor? Çabuk kaynayan bir sıvı oluyor ve de dışarıdan çektiği nemi içerisine alıyor. İçerisinde aslında su bulunuyor. Fren yapıyoruz. Dik bir inişteyiz. Sürekli frenle iniyoruz. Motosikletimiz ağır. Kaynama noktasına yaklaşıyoruz ve kaynama noktası seviyelerinde geziyoruz. Ne oluyor? Hidrolimiz kaynıyor. Bir gaz çıkıyor. Yani sıvıdan gaz haline dönüyor. Sıvılar sıkışmaz ama gazlar sıkışır. İkinci, üçüncü frenden sonra bu manette neler oluyor? Bir hissizlik. Sanki fren yokmuş gibi. Ama soğuduğu zaman tekrar fren tutmaya başlıyor. Yani burada da zaten fren performansınızın, hidroliğinizin içerisindeki su ve nemin arttığını anlayabilirsiniz. Ben bunu ölçmek için bir tane böyle bir kalem aldım. Öncelikle test ediyorsunuz. Basıyorsunuz. Size içindeki sıvı miktarını gösteriyor. %0 ile %4, %3 ve 4 arası zaten çok tehlikeli. Kesinlikle değiştirin. 1 ile 2 arası kabul edilebilir. 0 tertemiz hidrolik olarak gösteriyor. Ne yazık ki sanayilerde veya motosiklet servislerinde motosikletlerin çok fazla fren hidroliğini değiştirmesini istemezler. Çünkü meşakkatli bir iş, zaman gerektiren bir iş ve de ustaların uğraşmaktan çok keyif almadığı bir iş. Onun için genelde hangi ustamıza gidersek gidelim bize söyleyeceği şey bu kapalı kutu. İçerisinde zaten sıvı bir yere gitmiyor. Onun için biz bunları değiştirmiyoruz. Ama düşündüğümüzde amortisör de kapalı kutu. Bakım gerektiriyor. Yağını değiştirmemiz gerekiyor. Niye? Sürekli bir içeride piston hareket ediyor. O içine koyduğumuz yağ zamanla artık yağlıktan çıkıyor ve çamur haline geliyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Hidrolikte de olay aynı şekilde. Şimdi bu fren hidroliğini biz bu kapağı kapattıktan sonra aslında sanıyoruz ki bunun içerisine hava almıyor. Yalnız bu kapak içine su almamayı sağlıyor. Hava almasını neden olmuyor? Engel olmuyor. Bu kapaktan da hava girebiliyor içeriye. Ve bu da zamanla zaten buradaki nemin artmasına neden oluyor. Sanayide en çok karşılaştığımız ikinci şey
Motosiklete hidrolik eklenecek. İşte bakıyor rezervuarda azalmış hidrolik. Önde veya arkada. Usta ne yapıyor? Kenardan şişeyi alıyor. Açıyor kapağı, tık döküyor. Arkaya döküyor. Olay bitiyor. Yalnız açtığı kapağı ne zaman açılmış? Sanayide böyle yerde kapak açık bir şekilde duruyor. Fren hidrolikleri hiçbir şekilde bu şekilde kullanılmaz. Her zaman kapağını ilk siz açın. Kullanın. Kalırsa bakın ambalaj sıfırda. İçinde kalırsa o anda eğer başka bir arkadaşınızla hidrolik değiştirecekse değiştirsin. Onun dışında eğer kaldı ben bunu 1 sene 2 sene sonra kullanırım diyorsanız sanayideki ustadan hiçbir farkınız kalmıyor. Yani burada da düşünmemiz gereken bir şey var. Hiçbir zaman fizik yalan söylemez. Bu ürünler açıkta beklemez. Çünkü bu ürünler higroskopiktir. Yani havadaki nemi çekerler. DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1 bunların ne ifade ettiğini birçok insan ne yazık ki bilmiyor. Okuyup araştırırsak çok kolay şeyler aslında. Hani birçoğunda kaynama noktası değişiyor ürünlerin ve ana maddesi değişiyor. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 glikol bazlı ürünler. Yalnız DOT 5 silikon bazlı. Yani silikon bazlı olanlar da mesela ABS'li fren sistemlerinde kullanılmıyor. Burada şöyle bir yanılgı var. Nedense hani motosikletlerin yağ serilerinde olduğu gibi yüksek numaralar daha iyidir bir mantığı. Yani ben DOT 3 koymadım, DOT 5 koydum ben. Daha iyi fren tutuyor. Orada bir psikolojik şey de devreye giriyor. DOT 5 koydum gerçekten frenleri daha iyi diye. Hikaye. Motosikletin şu rezervuar kapağının üzerinde ne yazıyorsa onu koyun. Hidrolik kapağını açarken dikkatli olun. Çok fazla bu vidalarını yalama yaptırmamaya çalışın. Eğer böyle ufak bir bastırdığınız ve döndürmeye çalıştığınızda dönmüyorsa ufak bir lastik takozla bunu tornavidaya koyduktan sonra vurun ve vidayı açın. Önce kapak, sonra diyaframı çıkaracağız. Oo, %4'ten fazla gösteriyor. Yok. Buna inanmayın. Çünkü bu kalemin proplarını eğer bu demirine değdirirseniz otomatik olarak %4 söyler. En ideali sıvının hani orta hattında bir yere doğru değdirmeniz yeterli. Bakın ben sıvının tam şu an orta hattına değdiriyorum. %1'in altında olarak gösteriliyor. Aslında benim fren hidroliğim buradan şunu anlıyoruz. Kötü değilmiş. Gördüğünüz gibi %1'in biraz altında. Yani %1 ve %2 kabul edilebilir seviyede. Maket bıçağı da bunun içinde bu arada. Ama istiyorsanız buna böyle laks diye parmağınızı sokabilirsiniz. Yeni bir hidrolik soktuk. Bakın. Görüyor musunuz? %0. Hidrolik hattını tamamen temizleyebilmek için yukarıdan rezervuara biraz hidrolik koyuyoruz. Freni pompalıyoruz. Alt taraftan kaliperden açıyoruz. Hidrolik çıkıyor. Geri kapatıyoruz ama maneti bırakmıyoruz. Eğer maneti bırakırsak bu sefer alt taraftaki tahliyesinden içeriye hava çekmeye başlar. Bahsettiğim akvaryum hortumunu şöyle dikkatlice, güzelce buraya geçirin. Freni pompalamaya başladıkça burada zaten hidrolik aşağıya akacak ve gidecek. Burada da bu sıvının içerisinde diğer ucu buraya dolacak. Açtım, kapattım. Fark ettiyseniz bakın buradan şimdiye kadar hiç bir baloncuk gelmedi. Rezervuara bakıyorum. Güzel. Daha burada hidroliğim var. Açtım, pompaladım, kapattım. %0. Şimdi işlem bitti. Tekrardan kapağı takıyoruz. Diyaframı. Sonra kapağımızı da takıyoruz. Burada bir tarafı tamamen sıkıp sonra diğerine geçmeyin. Karşılıklı yavaş yavaş diş ala ala gidin. Ön fren için işlem tamam. Bunu kapattıktan sonra ilk gün kesinlikle böyle 1-2 frenlemede gözlemleyin. Buradan bir kaçak var mı yok mu diye. Bu çok önemli. Ben bunu yapamam gibi düşünceleriniz varsa size yapmayın. Buranın her zaman kuru olması gerekiyor. Burada bir ıslaklık görürseniz bilin ki bir şeyi yanlış yapmışsınız. Arka fren rezervuarını açarak başlıyorum. Kapağı alalım. Diyaframı aldık. Civcivli kısma geldik. Şöyle
cihazımızı hidroliğimize koyuyoruz. %2'lerde. Gördünüz mü? Demek ki arka daha fazla yıpranmış. Zaten ben arka fren geldi daha fazla. Hatta %3'te bakın değdirmiyorum. %3 oldu. Hani aşağılara doğru ama değdirdiğim anda 4'ü geçiyor. Arka %3. Gerçekten inanılır gibi değil. Ön %1'di. Arka %3. Arka tarafta bu işlemi yaparken daha farklı bir şey uygulayacağız. Çünkü bir taraftan elim manete gidip diğer taraftan arka fren kaliperinin hidrolik tahliyesini açamam. Bunun için bir de tek kişiyim. Yapabileceğim şey basit. Bir tane şırınga, videonun başına gösterdiğim 60 mililitrelik şırıngayla arka kaliperdeki hidrolik tahliyesine ters basınç yapacağım, vakum. Onu yaparken açacağım, kapayacağım. Seviye azaldığı zaman da yukarıdan hidrolik eklemesi yapacağım. Ne yazık ki bu aldığım uyduruk pompayla yeteri kadar istediğim vakumu yapamadım. Daha önceden bir tane büyük şırınga vardı. Onunla çok güzel oluyordu. Bununla olmadı. Şimdi eski usul amelece motosikletin üzerine uzanarak yapmaya çalışacağız bakalım. Çok fazla motoru sarsmadan şu arkadaşın yerine, tamam, yeri bulduk. Pompalarız da burayı. Açtım. Sıktım. Butik bir YouTube kanalıyım derken gerçekten butik bir kanalım. Hani bu tarz şeylere ne bir kameraman ne bir arkadaş, hiçbir şey olmuyor. Tek başıma yapıyorum her şeyi. Ona göre eğer bazı şeylerde aksaklık görürseniz hani kusura bakmayın. Arka kaliperin de mesafesi uzak olduğu için öne nazaran bir tur daha fazla yapmanız gerekiyor. Şu an %1 seviyesinde. Bakın %4'tü. %1. Demek ki bir tur daha gideceğiz. Sonra bir daha bakacağız. Normalde bu kalem olmasaydı ben şu an burada bitirirdim. Bu son tur derdim. Ama bununla bile şu an hala hidrolik performansımın %1'lerde olduğunu gördüm. Onun için bir tur daha yapma kararı aldım. Bakıyoruz. Evet. Şöyle size de göstereyim. Diyaframımızı koyduk. Yeteri kadar sıkmışız bunu. Sen gel bakayım buraya, kırmızı şortlu. Kapağı kapatalım. Bu çok önemli. Evet. Şimdilik arka frenin hidroliğini değiştirme işlemi de bitti. Çıkan hidroliğimizi görüyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Motosikletimizin fren hidroliğini değiştirdik. Fark bu. Ön tarafta %1 veriyordu. Ön taraf ne kadar temiz dedim. Çok fazla kullanmıyorum. Genellikle ağırken zaten arka fren. Şehir içinde hep arka fren kullanıyorum scooter'la. Daha yoğunluklu olarak. Arka freni açtığımız zaman %3'lerde olduğunu gördük. Hatta 3 ve 4 arası geliyordu. Onun için hani 2 seneyi geçirmeyin. Hatta sezonluk bile yapabilirsiniz. Fren hidroliğinin belirli bir kilometre şeyi yok. Hani belirli bir zamanı da yok. Tamamen fren kullanma performansınıza göre çektiği, kendi içerisine çektiği neme göre değişiyor. Hani ara ara kontrol etmekte fayda var ama azami olarak senede bir ya da 2 senede bir değiştirirsek faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere.